Herkese merhaba, ben Enes. Bu videoda sizlere Adobe Premiere Pro'da nasıl video düzenleyebileceğinizi göstereceğim. YouTube videosu düzenleyenlerin çoğu Adobe Premiere Pro'yu biliyordur veya kullanıyordur. Çoğu insan, çoğu YouTuber bu programı kullanıyor. En iyi programlardan bir tanesi budur. DaVinci Resolve da var program olarak, onu da kullanabilirsiniz fakat ben Premiere Pro'yu kullanıyorum ve bugün onu sizlere anlatacağım. Oldukça profesyonel, öğrenebileceğiniz çok şey olan bir program. Fakat ben bir YouTuber'ın öğrenmesi gerektiği kadarını sizlere anlatacağım. Bugün kesme, biçme, düzenleme, ufak tefek işleri size anlatacağım. Bir YouTube videonuzu rahatlıkla düzenleyebileceksiniz bu videodakileri öğrendikten sonra. Premiere Pro'muzu açtıktan sonra Home ekranı ev ekranı açılır size. Oradan New Project butonuna tıklarsanız bu ekran size gelecektir. Buradan projenize bir isim veriyorsunuz. Önemli bir proje üzerinde çalışıyorsanız projenizi kaybetmemenizi, nereye kaydettiğinizi ve ismini ne koyduğunuzu unutmamanızı tavsiye ederim. Buradan deneme ismini ben buraya koydum. Burada kaydedeceğiniz yeri seçebiliyorsunuz. Browse butonuna tıklayarak kaydedeceğiniz yeri değiştirebilirsiniz. Video Renderer Playback kısmı var burada. Renderer kısmında sizde muhtemelen Mercury Playback Engine Software Only vardır. Eğer güncel ve Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız CUDA olanı seçersiniz. AMD'nin de bu tip bir seçeneği yanılmıyorsam var. Onu da seçersiniz. Nvidia ile benzer işlevi görür. CUDA çok daha hızlı render almanızı sağlayan, daha hızlı video düzenlemenizi sağlayan bir teknoloji. Bunu seçmenizi öneriyorum. Daha sonrasında yapmamız gereken bir ayar yok. Buradan OK butonuna tıklayarak projemizi oluşturalım. Evet, programımız açıldı. Eğer sizde bu şekilde görünmüyorsa ekran, Windows kısmından istediğiniz herhangi bir şeyi açıp kapatabilir. Workspace kısmından da burada Reset to Saved Layout butonuna tıklayarak ayarlarınızı sıfırlayabiliyorsunuz. Bu şekilde programımızı açtıktan sonra buraya içerik yüklememiz gerekiyor. Video yüklememiz gerekiyor. Fotoğraf ya da bir ses dosyaları yüklememiz gerekiyor. Bunları da Import Media to Start kısmına, yani bu bölgeye ekleyeceğiz şimdi. Benim içeriklerim burada şu anda. Bu dosyaları ben buradan hepsini seçtim. Birini sürükledim. Premiere'e gelip buraya bıraktım. Bu şu anda videolarım ve içeriklerim buraya aktarılıyor. Aktarıldı hızlıca. Daha sonrasında bizim bir sekans oluşturmamız gerekiyor. Videomuzu kesip biçebileceğimiz, düzenleyebileceğimiz, üst üste katmanlar ekleyebileceğimiz bir kısım oluşturmamız gerekiyor. Onun için de dilerseniz videonuzun ayarlarını koruyarak, videonuzun ayarlarında bir sekans oluşturmak istiyorsanız direkt videonuzu bu şekilde sürekli buraya bırakırsanız oluşturur. Fakat ben şu an öyle yapmayacağım. Buradan New Item butonuna tıklayıp sekans kısmına tıklıyorum. Burada presetler var, hazır ayarlar var. Bunları kullanabilirsiniz dilerseniz. Ben buradan kendi özel ayarlarımı yapacağım şu anda. Settings kısmına geldim. Buradan en üste çıkıp Custom butonuna tıkladım. FPS değerlerinizi seçebilirsiniz. Videonuz kaç FPS çektiyseniz onu seçebilirsiniz. Ben 60 FPS seçeceğim şimdi. Burada da video çözünürlüğünüzü girmeniz gerekiyor. Ben 1080p bir video oluşturacağım. O yüzden 1920'ye 1080 bir sekans oluşturacağım. Burada Pixel Aspect Ratio var. Burada bu seçeneği, ilk seçeneği seçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında diğerlerini fazla ellemenize gerek yok. Şimdi ise OK butonuna tıklayarak sekansımızı oluşturmuş olalım. Buraya geldi. Şimdi buraya videolarımızı aktaracağız. Ben çektiğim bir videoyu şimdi bu videoda sizinle birlikte ufak tefek düzenleyeceğim. Şimdi benim ekran kaydım var. Giriş kısmım var ve ekran kaydı alırken facecam'i çektiğim facecam'i, yani kameramı buraya koyacağım. Ve bir de arka planı koymak için müziğim var. Şu anda burada canlı yayın nasıl yapılır isimli videomun montajlanmamış hali var. Editlenmemiş hali var. Şimdi ben buraya kaynaklarımı sırasıyla atacağım. Öncelikle ekran kaydımı şöyle atıyorum. Burada bana soruyor ki sekansının ayarları ile videonun ayarları aynı değil. Videonun ayarları ile sekansın ayarlarını değiştirelim mi? Videonun ayarlarına göre optimize edelim mi bunu diyor. Yoksa senin yaptığın şekilde kalsın mı diyor. Burada always ask var. Yani bunu tikini kaldırırsınız. Bunu işaretlediğinizde bir daha size sormaz. İşaretlediğiniz seçenek geçerli olur. Ben burada ayarlarım bu şekilde kalsın diyorum. Daha sonrasında ekranım buraya gelmiş oldu. Sonrasında giriş kısmım var. Öncelikle giriş kısmını atmam tabii ki daha mantıklı olacaktır. O yüzden bunu ileri aldım şu anda. Giriş kısmını buraya getirdim. Sıfıra dayadım ve bıraktım. Şu anda kameram buraya geldi. Bunu öncelikle sesli kısımdan ayarlamam gerekiyor. Burada ben girişimi yapıyorum. Bu videoda nasıl... Fakat öncesinde kayda hazırlık ve sonrasında da bu kaydı kapatma işiyle uğraştığım için öncesi ve sonrası var buranın. Şimdi size bu videoyu nasıl kesebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle
C tuşuna basarak jilet aracımızı, razor tool aracımızı alıp buraya kesik atıyoruz. Sonrasında kapandığı yerde de burada sustum ve şuraya da bir kesik attım. Daha sonrasında V tuşuna basarak selection tool aracımı aldım. Bunu seçtim. Delete tuşuna basarak bunları siliyorum. Bu şekilde girişimi ayarlamış oldum. Fakat bunun daha kısa bir yolu var. Şimdi size onu göstereceğim. Ekran kaydıma geldim. Videom nereden başlıyorsa şimdi oraya geleceğim. Evet, burada videoya devam ediyorum. Bunu şu şekilde tek tuşla şimdi keseceğim. Mesela buraya geldim. Bundan öncesi benim için gereksiz. Giriş kısmıma kadar buradan kesmesini istiyorum ve silmesini istiyorum. Buradan bir tuşa bastım. Giriş kısmıma kadar sildi. Peki bunu nasıl yaptım? Şimdi size bunu anlatacağım. Buradan edit kısmıma geldim. Keyboard yani klavye kısa yolları var. Buraya geldikten sonra buraya add edit ya da direkt add yazarsanız da çıkıyor. Buraya E butonunu, E kısa yolunu atamışım ben. E kısa yolu şu işe yarar. Şimdi burayı kapattım ben. Ben bu işimi tabi E tuşuyla yapmadım. İki tuş bunun için kullanılıyor. Q tuşu ben az önce kullandım. Şimdi kestiğim yeri geri aldım. Ve buraya geldim. Q tuşuna bastım. Peki E tuşunu niye ekledik? E tuşunu ise şunun için ekledik. Şurada ben mesela konuşmamışım. Gerekli mi gereksiz mi şu an bilmiyorum, önemsemeden. Ayarlarımı yapacağım. Şu konuşmadığım kısmı şurasıyla şurasını kesmek istiyorum. Bunu işte eklediğimiz Add Edit butonu burada işe yarıyor. Buraya geldim. E butonuna bastım. Buraya geldim. Q'ya bastım. Bu şekilde konuşmadığım kısım, yani kesmek istediğim kısım kesilmiş oluyor. Evet, şimdi kameramızı ekleyelim projemize. Buradan video kısmıma geldim. Buradan sürükledim. Ve seslerin ve görüntülerin üst üste binmemesine dikkat edin. Buradan yeni bir katma oluşturacak şekilde ben buraya bunu koydum. Daha sonrasında videoyu bir tık aşağı aldım. Kamera kısmında konuştuğum yere geleceğiz ve ben şu anda videomun, ekran kaydımın kanalını mutladım. Yani sessizleştirdim. Orayı şu an duymayacağız. Sadece kameramı duymak istediğim için orayı şu anlık kapattım geçici olarak. Bir tekrar bu butona bastığımda aktif hale gelecektir. Bakıyorum. Evet, burada konuşmaya başlıyorum. O yüzden burayı keseceğiz şimdi. Jilet aracımı aldım. Buradan kestim bunu. Daha sonrasında sildim. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz bu işlemi. En başa aldım. Şimdi kontrol edelim. Bu sesi de açalım. Üst üste binmesin. Seslerimiz yankılanmasın daha doğrusu. Şimdi kameramı küçültüyorum ki ses ve görüntü nasıl görünüyor, birbirine uyuyor mu? Onu da görmüş olalım. Canlı yayın yapabilmek için gerekli. Görüyorsunuz bir yankı var şu anda. Bu yankıyı birbirine eşitleyeceğiz. Şu şekilde yaklaşıyorum. Alttaki bar aracılığıyla. Şurayı azıcık ileri atıyorum. Şimdi bir daha dinleyelim. Evet, canlı yayın yapabilmek için gerekli programımız Open Broadcaster Software, yani OBS Studio olarak geçiyor yeni ismi. Duyduğunuz üzere oldukça iyi oldu. Ufak tefek böyle minicik hatalar olursa da çok da önemli değil. Yani görüntüde o kadar da anlaşılmayacaktır bu. O yüzden şimdi buraya kadar olan kısmı hepsini seçtim. E butonuma bastım. Daha sonrasında buralar seçili kaldı. Buraya da delete dedim ve sildim. Şimdi hepsi senkron durumda olmuş oldu. Evet, şu anda tamamen senkron olmuş durumda. İstemediğiniz kısımları dediğim gibi arada konuşmadığınız ya da yanlış söylediğiniz a, u dediğiniz yerleri, yani düşündüğünüz kısımları daha doğrusu şu şekilde, mesela buraya geldim. E butonuma bastım. Buraya geldim. Hepsini seçip Q butonuma bastım. Gördünüz. YouTube hesabınızı Şimdi geçiş. Gördüğünüz gibi orada bir yere yanlış söylemişim muhtemelen. Oraya da keseceğim ben biraz sonra. O yüzden tekrarlamışım o kısmı. Tekrarladığım kısmı da bu şekilde kesebiliyorsunuz. Örneğin bir oyun videosu çektiyseniz, oyununuzun sesi çoksa, sizin sesinizi bastırıyorsa da bunu sol üst bölümdeki Audio Clip Mixer sekans 1 kısmına gelip buradan ayarlayacağız. Şimdi varsayalım ki burada oyun sesimiz olsun. Burada da benim sesim olsun. Programımız Open Broadcaster burada Software, oyun sesimi yani kısıp bu şekilde buradan ismi. kıstım. Bunu Buradan kanalları görebiliyorsunuz. Mesela burası Audio 2 kanalı. Buradan A2, A1, A3 yazıyor burada. Mesela A3'te benim konuştuğum ses var. Kamera sesim var. Kamera sesimi arttırmak istiyorum buradan. Bu şekilde arttırdım. kurmanız gerekiyor. İnternette aratarak bu şekilde
videolarınızda ses senkronunu miktarını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Eğer sesiniz az geldiyse de buradan yine az duyuluyorsa buradan arttırabiliyorsunuz sesinizi. Ya da sesinizi direkt güzel bir şekilde ayarlamak istiyorsanız burada sesinize sağ tık yapıp Audio Gain kısmına gelip buradan Adjust Gain by kısmını işaretleyip 0 desibeli işaretleyip seçip buradan OK butonuna bastığınızda 0 desibele en makul yüksekliğe sizin sesinizi ayarlamış olur. Video geçişlerine gelelim. Buradan Effect kısmına geldiğimde burada Video Effects var mesela. Video Translations var. Bunları karıştırıp birçok efekt ve geçiş bulabilirsiniz. Ben burada şimdi hepsini detaylıca anlatmayacağım. Şimdi buraya geldim. Bir giriş kısmımla ekranıma geçtiğim kısma bir efekt koymak istiyorum. Şimdi buradan Video Translations'a gelip buradan istediğiniz seçeneği seçip istediğiniz efekti buradan atayabiliyorsunuz. Hepsini göstermeyeceğim. Deneye deneye siz bulursunuz. Mesela Dissolve kısmına gelip buradan Deep to Black seçtim mesela. Deep to Black'i buradan sürüklüyorum ve şu iki videomun arasına bırakıyorum. Evet, canlı yayın Gördüğünüz gibi ufak bir efekt burada gelmiş oldu. Fakat buradaki videoma gelmedi. Onu da ayrıca alıp buraya bırakıyorum. Buradan süresini ise alttakiyle eşit yapıyorum. Göreceksiniz. Evet, canlı yayın. Evet. İkisi de yavaşça gelmiş oluyor bu şekilde. Buradan bir sürü efekt var. İstediğinizi seçip kullanabiliyorsunuz. Ses ayarlarımızı yaptık. Kesip biçme ayarlarımızı yaptık. Sonrasında ise şimdi müzik ekleyelim buradan arkaya. Project denemeye geldim. Müziğimi seçtim. Buradan müzik istediğim yere en başından itibaren çalabilir müziğimiz. Canlı yayın yapabilmek için gerekli. Duyduğunuz üzere çok geliyor ses. O yüzden 4. kanalın sesini oldukça azaltıyorum. Arka planda duyulması için Programımız ciddi Open derecede Broadcaster azaltmam gerekiyor Software, bunu. yani OBS Studio olarak geçiyor yeni ismi. Bunu Size makul indirip derecede gerek- duyulana kadar, makul derecede size sesi gelene kadar, arka planda hafif hafif çalana kadar bunu ayarlayabilirsiniz. Her müziğin sesinin yüksekliği farklı olduğu için bunu müziğe göre ayarlamanız gerekiyor. Ben size burada bir değer veremem. Duyarak kendiniz nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde bırakabilirsiniz. Şimdi ise bir videonun nasıl bir kısmını sadece buraya ekleyebileceğimizi göstereceğim. Örneğin bir filmin 10 saniyelik bir sahnesini almak istiyorsunuz ama buradan 2 saatlik filmin bu sekansa atıp buradan az önce gösterdiğim tekniklerle kesip biçmek istemiyorsunuz ki bu oldukça uğraştırıcı olurdu. Yani bu çok uzun bir video parçası eklemiş olursunuz buna. Sekansınızı karıştırabilir. O yüzden 10 saniyelik bir şey için buraya koca filmi atmaya gerek yok. Şimdi ben buradan uzun ekran kaydı, mesela benim uzun bir 30 dakikalık neredeyse bir kayıt. Buradan ne yapıyoruz? Buraya geldim. Mesela buradan itibaren 10 saniyeye almak istiyorum. İlk başlangıcım burası olacağı için buraya geldim ve I butonuna tıklayacağım. I butonuna bastım. Dilerseniz Mark In, yani bu butona da tıklayabilirsiniz. Sonrasında ilerliyorum. Burası yeterli mesela. O butonuna tıkladım. 6 saniye 19 salise oldu. Dilerseniz buradan şu şekilde hafifçe çekiştirip bu aldığınız kısmı arttırabiliyorsunuz. 9.59 oldu mesela. Burası okey benim için. Daha sonrasında videonun ortasından, görüntünün ortasından tıklayıp bunu buraya aldığım zaman sekansıma eklemiş oluyorum. Fakat eğer siz sadece bu kısımdaki sesi ya da sadece bu kısımdaki videoyu almak istiyorsanız buradan videoyu aldığınızda ses gelmez. Aynı şekilde buraya delete yaptım. Sesi aldığınızda da video gelmez buraya. Bu şekilde dilediğiniz gibi belirlediğiniz kısımları sekansınıza ekleyebilirsiniz. Burada masaüstü sesim mesela benim yok. Bu videoda masaüstü sesim videoda işe yaramayan bir kısım. Ben bunu silmek istiyorum. Burada kalabalık yapmasını istemiyorum. Peki bunu nasıl yapacağım? Ya da aynı sesimden 2 tane var. Birini silsem benim için zararlı olmaz. O yüzden ekran kaydımın bütün seslerini silmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Yani bir tanesine tıkladığımda hepsi seçiliyor. Buna sağ tık yaptım. Unlink butonuna tıkladım. Burada daha sonrasında bunların hepsi ayrı parça olmuş oldu. Bunu sildim. Daha sonra bunu sildim. Sonrasında da sesimi en üste aldım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonrasında video hızlandırmayı ve yavaşlatmayı size göstereyim. Burada giriş kısmıma geleceğim ben. Şöyle giriş kısmımı açayım. Daha sonrasında buradan yakınlaşıyorum. Buraya geldim. Sağ tık yaptım. Speed Duration kısmı var. Buna tıkladım. Burada
hızını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Burada 100 kısmına gelip mouse sol tıklayıp sağ kaydırırsanız böyle hızlanır. Altta da videonuzun yeni süresinin ne kadar olduğunu gösteriyor. Varsayalım ki 10 saniyelik bir kaydı burada düşürebiliyorsunuz. 3 saniyeye, 2 saniyeye hızını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Aynı şekilde düşürdüğünüzde de yavaşlamış olur. Direkt olarak süre üzerinden de işlem yapabiliyorsunuz. 10 saniyelik bir kaydınız var diyelim. Bunu 12 saniye yapmak istiyorsunuz. Buradan süreyi arttırdığınız zaman işleminiz tamamlanmış olur. Ben burada mesela hızlandıracağım videomu. Geldim. %125,8 arttırdım mesela. Haliyle videom kısaldı burada. İzlediğim zaman. Herkese merhaba, ben Enes. Bu videoda nasıl canlı Evet, bu şekilde hızlandırmış oldum. Eğer yanlış bir şey yaparsanız programda da Ctrl Z butonuna tıklayarak son işleminizi geri alabiliyorsunuz. Dilerseniz bu kısımda tek sekans olarak, tek çizgi olarak gösterebiliyorsunuz. Yani video ve ekran kaydınızı burada birleştirebiliyorsunuz. Eğer bütün video boyunca facecam'iniz burada duracak, bütün video boyunca da işte ekranınız bu şekilde olacaksa daha sonra buraya gelip çıkışınızı ayarlayabilirsiniz. Burada mesela çıkışımı yapmışım. Burayı kestim. Fazlalıkları sildim. Şimdi buraya geldim. Hepsini seçip buradan Nest butonuna tıkladım. Nested Sekans, buraya bir isim verebiliyorsunuz. Ben direkt OK dedim. Gördüğünüz gibi video ve kamera, ekran kaydım ve kameram ayrıydı. Şu an birleşmiş oldu. Dilerseniz bunun içinde de düzenleme yapabiliyorsunuz. Buna çift tıkladığınız zaman burada yeni bir sekme olarak bir sekans açılıyor. Bunun içerisinde de yine düzenleme yapabiliyorsunuz. Ben şimdi Ctrl Z yaptım ve işlemime geri aldım. Şimdi giriş kısmına geldim. Efekt kontrol bölümünü biraz karıştıralım. Efekt kontrol bölümüne geldiğimde buradan Scale butonundan bunun büyüklüğünü, yani zoom miktarını arttırıp azaltabiliyorum. Burada 100 bırakacağım şimdi. Daha sonrasında pozisyonunu buradan değiştirebiliyorum. Böyle sağ sol yapabiliyorum. Bunu tabii ki buraya çift tıklayarak da sağ sol hareket ettirebiliyorsunuz. Onun dışında buradan rotation, döndürme, işte birçok anchor point var. Burada anchor'unu yine değiştirebiliyorsunuz. Yani mesela bunu buraya aldığımda, daha sonrasında rotation'ını değiştirdiğimde burası sabit olup, yani bu bölge sabit olup bunun etrafında görüntünüz döner. Ctrl Z yaptım, geri aldım. Sonrasında yavaş yavaş zoom yapmasını istiyorsunuz mesela videonuza. Buraya gelip Scale butonundan şuradaki Toggle Animation kısmına bir keyframe ekliyorum. Keyframe'lerle yapabilecek çok şey var. O yüzden bunu detaylıca anlatmayacağım. Sadece ufak bir zoom efekti yapacağız şimdi. Daha sonrasında bunun sonuna geldim ve şuradan bir adet daha keyframe ekledim. Sonrasında bu keyframe buradan seçiliyken Scale butonumu sol tık yaptım ve şöyle ufakça bir zoom yaptım mesela. Evet, şimdi ufak bir zoom efekti vermiş olduk buraya. Yani Herkese yavaşça merhaba, ben Enes. gördüğünüz Bu gibi videoda nasıl canlı yayın yapabileceğinizi bana ve yakınlaşıyor kamera. Yani bunu daha iyi anlamanız için şöyle gösterebilirim. En başında buyken son hali bu oldu. Bir tık daha yakınlaşıyorum gördüğünüz gibi. Bu efekti fotoğraflara verebilirsiniz. Yine kendi görüntünüze verebilirsiniz. Herkese merhaba, Daha ben iyi bir, Enes. Bu videoda daha hareketli, nasıl daha canlı yayın bir video için bu yapabileceğinizi efektleri kullanabilirsiniz. Evet, herkese bir hafta sonrasından selamlar. Videonun önceki kısmı ile şu anki kısmı arasında bir haftalık bir zaman farkı var. Çünkü videonun sonunda render kısmını anlatmayı unutmuşum. Onu da şimdi hızlıca ekleyeceğim. Render almak için videomuzu bitirdikten sonra Ctrl M ya da File menüsünden Export Media butonlarına tıklarsak çıktığı kısmımızı açabiliriz. Videomuza buradan ayarlar yaparak MP4 formatında internette paylaşmaya ve herhangi bir akıllı cihazda izlemeye uygun hale getireceğiz. Peki nasıl yapacağız? Buradan formatımızı seçmemiz gerekiyor. Format 2 seçeneğimiz var bizim burada. İnternette, YouTube'da bir video paylaşabilmek için, videomuzun düşük boyutlu olabilmesi için bizim burada kullanabileceğimiz iki seçenek var. H264 ya da H265 seçeneklerinden birini kullanmamız gerekiyor. Burada videonuzun tahmini çıktı boyutu size gösteriliyor. Yaklaşık 108 MB olacak benim videom render alındıktan sonra. Eğer buradan H265'i seçersem bu boyut düşer. Fakat
Render sürenizi kısaltmak istiyorsanız buradan H264'ü seçmeniz gerekiyor. H265 size daha düşük boyutlu bir dosya sunsa da daha uzun süre render alıyor. Bunu upload hızı ile birlikte harmanlayıp siz kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Fakat ben H264 kullanmanızı öneriyorum. Çünkü render alırken bilgisayar çok aşırı kullanıldığından dolayı herhangi bir şey yapamıyorsunuz neredeyse bilgisayarınızda. Fakat video boyutu bir tık yüksek olur. Video boyutu bir tık fazla olduğunda da YouTube'a yükleme süreniz artar ama yine de bilgisayarınızı kullanabilirsiniz YouTube'a video yüklerken de. O yüzden ufak tefek farkları göz önünde bulundurarak buradan kendi seçiminizi yapabilirsiniz. Ben H264 kullanıyorum. Burada output name kısmı var. Çıktı dosyanızın ismi burada olacak ve nereye çıkarmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ben burada masaüstümde çıktı isimli bir dosya oluşturdum. Buraya herhangi bir isim vereceğim şimdi. Deneme mp4 yazayım. Yazdım, isim verdim, kaydet dedim. İsmimi de vermiş oldum. Buradan export video, export audio, eğer sadece video veya sadece sesi çıkarmak istiyorsanız videodan buradan herhangi birini kapatıp diğerini aktif şekilde tutup videonuzu çıkartabilirsiniz. Onun dışında burada render ayarlarımız var. Render ayarları ile ilgili detaylı bir video gelecek. Fakat burada söyleyebileceğim en önemli kısım encoding settings. Buradan hardware encoding seçeneğini seçerseniz render süreniz ciddi anlamda kısalacaktır. Bu kısımları daha detaylı olarak sonraki videoların birinde anlatacağım. Daha hızlı render alma konusunu ele alacağım. Sebepleriyle birlikte anlatacağım. Bunu seçmenizi öneriyorum. Daha sonrasında başka yapmanız gereken herhangi bir ayar yok. Buradan videonuzun herhangi bir kısmını, başını veya sonunu azaltarak, başını veya sonunu almayarak daha doğrusu hafif kırpma işlemiyle videonuzun belirli bir kısmını çıktı olarak alabiliyorsunuz. Fakat eğer belirli bir kısmını çıktı almak istiyorsanız sekanstan da videonuzu kırpıp o şekilde tamamını render alabilirsiniz. Bu size kalmış. Sonrasında yapabileceğimiz başka bir şey yok. Buradan export butonuna tıkladığımızda render işlemimiz başlıyor. Renderımız hızlı bir şekilde tamamlandı. Şimdi çıktı klasörümü buradan açıyorum. Burada deneme mp4 dosyam geldi. Hemen açarak şöyle sesi kapatayım, duymamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi videom buraya gelmiş oldu. Bu şekilde videolarınızı oluşturabilir, çıktısını da alabilirsiniz. Evet, temel seviyede videolarımı bu şekilde düzenliyorum. Ben sizin de bu bilgiler video düzenlemenize, YouTube videosu hazırlamanıza yeterli olacaktır. Sorularınız olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.